Sevgili dostum, bu videoda duyacakların alıştığım burç yorumlarından çok farklı. Çünkü burada gezegen, harita ya da klasik astroloji yok. Burada evcet ilmi var. İsimlerin, harflerin ve kader titreşiminin dili var. Türkiye'de ilk kez burç yorumlarını tamamen ebced bakımıyla ele alıyoruz. Kısa sürede bu kadar ilgi görmesinin sebebi de bu. Yorum değil, mana anlatıyoruz. Tahmin değil, işaret konuşuyoruz. Bu çalışmaları yaparken hiçbir maddi beklentiyle hareket etmiyoruz. Amacımız tek. Kadim bir ilim olan ebcedi doğru şekilde tanıtmak ve insanın kendi kader kodunu fark etmesine vesile olmak. Eğer anlatılanlar sende bir yere dokunuyorsa, kalbinde bir kıpırtı oluşturuyorsa lütfen videoyu beğen, kanala abone ol ve yorumlarda mutlaka bir not bırak, sesini bırak veya bir yazı bırak. Çünkü sen yazdıkça bu ilim daha çok kişiye ulaşıyor. Şimdi ebcedin burcuna fısıldadıklarına birlikte bakalım. Şubat ayı Aslan Burcu. Ebced hesabıyla Aslan Burcu'nun Şubat ayının kadersel havasına baktık. Sevgili Aslan Burcu kardeşim, Şubat ayı senin için gücünü yeniden tanıma ayı olacak. Aslan Burcu normalde güçlü durur, kolay yıkılmaz. Dışarıya belli etmez ama bu ay kader sana şunu soruyor. Güçlü görünmek mi, güçlü olmak mı? Şubat ayında içten içe yorulduğunu fark edebilirsin. Herkesi idare etmekten sıkıldığını hissedebilirsin. Ben de destek istiyorum deme ihtiyacı doğabilir. Bu ay seni küçültmez, olgunlaştırır. Aslan Burcu Şubat ayında neden değer sorgulaması yaşıyor? Bak kardeşim, Aslan Burcu bu ay şunu çok net hissedebilir. Ben bu kadar veriyorum ama karşılığı bu mu? Diyebilirsin. Bu sorgulama ego değil, şımarıklık değil, hakkını fark etme süreci olacak. Aslan Burcu hem güçlü durduğu için hem de toparlandığı için, hep önde olduğu için zamanla kendi ihtiyacını ertelemiş olabilir. Şubat ayında kader diyor ki artık kendini de sahneye al. Kendini düşün kardeşim. Ve Aslan Burcu'nun ebced titreşimi, Aslan Burcu için Şubat ayının ebced mesajı da var. Kendine değer vermeyen alkışı başkasına bırakır diyor ebced. Bu ay Aslan Burcu'nun çalışan ebced titreşimleri 54. Benlik dengesi için. 93. Bunlar çıkan güç adalet ayarı için. 111. Yeni sayfa yeni duruş için. Bu titreşimler öz değeri, liderlik tarzını, hayat sahnesindeki rolünü yeniden ayarlıyor olacak. Bu titreşimler senin. Tekrar ediyorum. Bu titreşimler öz değeri, liderlik tarzını, hayat sahnesindeki rolünü yeniden ayarlıyor. Evet, aile, anne, baba, kardeşler, otorite sınavı ebcede göre aslanlar bir sınav yaşayacaklar. Aile içinde Şubat ayında Aslan Burcu için aile konusu otorite ve saygı temalı olacak. Bu ay anne ya da baba ile ben bilirim çatışması yaşanabilir. Aile içinde sözünün yeterince dinlenmediğini hissedebilirsin. Kardeşlerle güç mücadelesi olabilir. Aslan Burcu'na tavsiyem gücünü ispatlama. Sakin ama net dur. Aile dengesi için sana esmalar hazırladım. Belli ki sınavdan geçeceksin bu ay. Ya Adıl, adalet ve sevgi için. Ya Halim, yumuşak güç için hazırladım. Günde 111 kere bunu her birini zikret. Allah'ı an ve aile içindeki huzurunda düzelmesi için dua et. Evet, çok kıymetli varlıklarımız için, çocuklarınızla ilgili ebcede baktım. Aslan Burcu ebeveynler için bu ay çocuklar otoriteyi test edebilir. Ben yapacağım diyebilir. Daha bağımsız davranabilir. Burada önemli olan sertlik değil.
Yapma etme dememek lazım. Rehber olmanız lazım. Çocuğa alan tanı ama sınırı net çiz. Ve esnek de olma. Bir karar verdiysen çocukla ilgili o kararın üzerine git. Çocuklarınız için esme hazırladım. Ya Reşit doğru yön için, ya Hafiz korunmak için. Yani bunları yaramaz çocuklarınız veya hiperaktif çocuklarınıza da okursanız onlardaki sakinlikleri göreceksiniz. İş arayan aslan burçları için Ebced'e baktım. Şubat ayı iş arayan aslan burçları için görünür olma ayı. CV görüşme tanıtım açısından güçlü bir ay çıktı. Yani CV'nizi görüşmeye gittiğinizde, götürdüğünüzde güzel bir karşılama ve işe başlama olasılığı yüksek olacak. Ama uyarıyorum, gurur yapma. Yardım istemekten çekinme. Yani sen patron, onlar işçiymiş gibi davranma. Ayın ikinci yarısı daha şanslı olacaksın. Görüşmelerini ikinci yarısından sonraya bırakmanı da tavsiye ediyorum. Referans da kullanacaksın bazı iş yerlerine gittiğinde. Yani bu ay çok şanslı geçecek senin için. İş bulmayı hızlandırmak için de esmalar hazırladım sana. Ya Fettah, Ya Kavi. Güç ve dayanıklılık her birinin 100 kere tekrar et, zikret günde ve Allah'tan da iş iste. İş kurmak isteyen, ortaklık düşünen aslanlar için Ebced'e baktım. Aslan burcu bu ay büyük düşünür, büyük hedef koyar ama burada denge şart. Plan, ego dengesini koru. Her şeyi tek başına yapmaya çalışma. Ortaklık, rol dağılımı net olmalı. Her şeyi sen üstlenme. Ve ortaklığınla başlamadan evvel yeni başlayacaksan imzayla, resmiyetle başla. Sözde ortaklık olmayacak çünkü belirli bir süre sonra dağılabilirsiniz. Evet, sizin için, iş açanlar için, ortaklık, yeni ortaklık yapmak isteyenler için esma hazırladım. Ya Hakim, 100'er kere 2 ortakta veya yeni iş yeri açıyorsan bunu günde 3 kere 100 sabah, 100 öğlen, 100 akşam okumanı tavsiye ediyorum ve Allah'a da sığınmanı istiyorum. İşveren aslan burçları, eğer işverensen liderliğin çok belirgin. Ama herkes senin temponda değil. Bu ay dersin, sana verdiğimiz ders, ilham ver, baskı kurma diyoruz. Çünkü sonu hüsranla bitebilir. Bu ay çalışan motive olursa iş büyür, sen rahat edersin. Bunu da unutma. Senin tutumuna bağlı. Çalışan işçi aslan burçları, eğer bir yerde çalışıyorsan değer görme ihtiyacın artar. Takdir bekleyebilirsin bu ay. Ama bu ay kendini ispatlama yerine sonuç üret. Yani bir o işte, iş yerinde bir o işe, bir bu işe atlama. Eline verdikleri işi bitirmeye çalış. Ve size, çalışanlara Ya Hafiz esmasını hazırladım. İş yerinde korunmak için 100 kere bunu zikretmeni tavsiye ediyorum. Gelelim aşk, evlilik, aile içi huzura. Ebced'de baktım. Evli aslan burçları, sevgilileri olan da dahil, Şubat ayında ego çatışmaları yaşayabilirsiniz. Ben mi, biz mi sorusu öne çıkar. Üçüncü kişilerin müdahalesinden de kaçının. Burada anahtar haklı çıkmak değil, bağ güçlendirmektir. Aslan burçlarına özellikle tavsiye ediyorum. Eşinizin akşamleyin işten geldikten sonra yemeğinizi yiyin, eşinizin elinden tutun, yürüyüşe çıkın. Haftanın 3 günü. Bakın yürüyüşe diyorum, arabaya binin gezin demiyorum. 2-3 kilometre yürüyün. Yürürken de evdeki problemleri kavga etmeden, tartışmadan çözmeye çalışın. Kol kola da girmeyin. Bakın el ele tutuşun diyorum. Yaşınız ne olursa olsun. Ve bunun karşılığını alacaksınız. Bunu haftada 3 gün yapın bu ay lütfen. Lütfen yapın. Eşinizin elini tutun. Bayansanız da erkekseniz de tutun elini. Dışarıya çıkın. Yürüyüş yapın. Yağmurluysa şemsiye tutun.
Bu ay buna ihtiyacınız olacak. Bir seneyi kurtaracağız bununla. Haftanın 3 günü. Yürürken evin problemlerini konuşmak. Ama tartışmadan, egolarınızı yükseltmeden, arkadaşça ve bunun güzelliğini yaşayacaksınız sonra. Benden söylemesi çok güzel şeyler çıktı çünkü bu ay bunları yaparsınız. Aile huzuru için esmalar hazırladım size. Ya Vedüt, ya Selam. Bunu sabah, öğle, akşam eşinizle birlikte 100'er kere zikredin. Arkasından da duanızı edin. Evinizde huzur olması için, birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik olması için de dua edin. Bakın, bu ay benim söylediklerimi yaparsanız lütfen ay sonuna doğru da yazın. Videonun altında yorumlarda bulunun. Çoğunuz farklılık yaşayacaksınız. Bir şey biliyorum ki söylüyorum kardeşim. Ve geldik her yaştaki bekarlar için Ebced'e baktık. Bekar Aslan Burcu kardeşim, bu ay dikkat çekiyorsun. İlgi üzerindesin. Ama dikkat, sadece hayranlık yetmez. Saygı da olmalı. Bekar aslanların bu ay nazardan dolayı yıldızları düşük çıktı. Bunu önce bir düzeltmek lazım. Ve geçmişten biri dönerse, eski sevgili, eski eş seni gerçekten görüyor mu, iyicene bak. Ben biliyorsunuz eski sevgilileri, eski eşleri onaylamıyorum. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde de aynıdır. Bekarlar için esma hazırladım. Bu çok önemli bu ay sizin için. Ya nasip ya cami. Günde 160 kere. Sabah, öğle, akşam. Yani 5 dakikanızı almaz. Bunu zikredin, arkasından da Allah'ım hayırlı kısmetler ver. Hayırlı nasipler ver diye de dua edin. Aslan Burcu bu ay kalp bölgesi, sırt enerjisi yaşayabilir. Bu hastalık değil, yorgunluktan dolayı. Bu yorgunluğun sinyali. Yani bana vakit ayır, vücuduma vakit ayır, kendine vakit ayır diyor. Yatmadan önce bu kişiler Ya Selam, Ya Latif. Ya Selam'ı 7 kere, Ya Latif'i 11 kere zikredin yatmadan önce. Sevgili Aslan Burcu kardeşim, Şubat ayı sana şunu öğretiyor. Gerçek lider alkış beklemeden yol alandır diyor. Bu ay kendini unutma, gücünü yumuşat, kalbini koru. Mart ayı sahne ayı. Şubat ise rolü netleştirme ayı. Yani Şubat ayında rolünü netleştireceksin. Mart ayında da sahneye çıkacaksın. Ve Mart ayında da güzellikler var size. Sevgili dostlarım, tekrar ediyorum, Mart ayı sahne ayı, Şubat ise rolü netleştirme ayı. Sevgili dostum, bu videoda anlatılanlar bir kehanet değil, bir hatırlatmaydı. Ebced size şunu söylüyor. Kader sabit değildir. Farkındalıkla yön değiştirir. İsimler konuşur, harfler işaret eder. Ama adımı atan yine sensin. Bende neye dokundu? Ne hissettirdi? Ne fark ettim? Bunları yazman bu yolculuğu büyütüyor. Videoyu beğenmen ve kanala abone olman sadece bir destek değil sevgili kardeşim. Aynı zamanda bu ilmin daha çok insana ulaşması için bir kapı açmak demektir. Allah izin verdikçe Ebced'de burçları, esmalarla kader titreşimlerini aynı sadelik ve samimiyetle anlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere. Kalbin açık, yolun hayırlı olsun.